Herkese merhaba. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir soğuk çalıştırma, yani cold start, hatta old start videosu yapmıştık. 2 adet Mercedes arabamızı çalıştırmıştık ve işte o garajı birçok kişi çok merak etti. Biz de bu doğrultuda bu garajı sizlere tanıtmak istiyoruz. Aslında bu garaj değil, kocaman hangarların olduğu, içi araba dolu bir muhafaza yeri diyebiliriz. Ve 100'den fazla aracımız var. Kamyonda, otobüstü, Amerikan araçları, Alman araçları, aklınıza ne geliyorsa bu garajda var. Şimdi biz size dışarıdan başlayıp içerideki hangarlara kadar bütün garajı anlatacağız. Evet, ilk olarak şöyle başlayalım hızlı bir şekilde. Burada bir Peugeot minibüsümüz var. Burada bir Volkswagen T2 minibüsümüz var. Dipte bir tane Çiçek Abbas Ford'u var bakın. Kurbağa gözlü, buradan görülüyor. Burada bir Renault 12 TS'miz var. Bu arada şunu da belirtelim. Buradaki araçların, birçok araç var, 100'ün üzerinde araç var. Kamyonlar ve durumu kötü olan araçlar dışarıda bırakılmış. Güzel araçlar, daha değerli olan araçlar içeride. Burada bir Inter tankerimiz var. Burada çok az bulunur White marka yine bir kamyonumuz var. Çekici bağlıymış buna. Bulması oldukça zordur. Opel marka bir kamyon. Bir de Opel marka minibüsümüz var. Burada 10 silindirli motora sahip bir Magirus'umuz var bakın. Yine kamyonumuz. Tanker olarak kullanılmış. Evet, burada bir Chevrolet Suburban aracımız var. Bir Mercedes kamyonumuz var. Yine 50 NC, bunu herkes bilir. Burada bir Chevrolet marka kamyon, çekici, artık ne derseniz, çekici değil ama kamyona daha yakın ebatları var ya da çok büyük bir pick-up büyüklüğünde bir Chevrolet aracımız var. Şuraya şöyle kabaca bakalım ve hangarlarımıza yavaş yavaş girelim artık. Kar yağışı da başladı. Burada 1, 2, 3 Land Rover ambulansımız var. Peugeot kamyonetimiz var. Görmesi, bulması çok kolay değildir. Burada 4x4 bir DeSoto kamyonetimiz var. Ülkemizde üretildi bunlar. Hatırlarsanız DeSoto, Fargo, Dodge isimleriyle. Şimdi bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir sürü hangarımız var. 3 kapı burada, bir kapı orada ve bir tane de burada. Bunların hepsi araba dolu. Ve de burada özel arabalar var. Tabii öyle pırıl pırıl arabalar beklemeyin. Hepsi uzun yıllardır burada muhafaza ediliyor ve toz içindeler. Güvercinler de çalışmışlar. Şimdi hep beraber onları da göreceğiz. İlk olarak birinci hangarımıza girelim. Orada size ilk araçlarımızdan bahsetmeye başlayalım. Bu arada gözüme bir şey çarptı. Şurada bir AS950 kamyonumuz var. O AS950 kamyonumuzun üzerine bir paletli kar taşıtı var. O da özel bir araç, ilginç bir araç. Burada bir Rus malı bir çekicimiz var. Seydişehir Alüminyum'dan gelmiş bu araba zamanında. Ruslar o fabrikayı yaptıkları için. Burada bir Mercedes kamyonumuz var, yine eski. Bunlar güzel araçlar gerçekten zamanının. Şimdi ilk garajımıza geliyoruz. Burada bakın söndüren diyor. Hava kuvvetlerinden gelmiş bu araç. Ve Deutz marka. Zaten ambleminden de görülebilir. Burada da benzer bir şekilde yine yangın aracı var. Ve Austin marka. Evet, şimdi garajımıza geliyoruz. Evet, şimdi ilk hangarımıza geldik. Bu hangara bir önceki videomuzu izleyen takipçilerimiz hatırlamışlardır. Burada 190 dizelimiz vardı. Ve de burada 200 dizel duruyor hala. Bunları cold start, old start, yeniden çalıştırma, artık ne derseniz o şekilde çalıştırıp götürmüştük hatırlarsanız. Şimdi arkadaki kamyonları çok fazla soran olmuştu. Bu kamyonlar oldukça özel tarihlere sahip. Bir tanesi bu federal marka 1952 kamyon. 1953 yılında Atatürk'ün naaşı Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e taşınıyor. İşte bu araç da o kortejde yer alıyordu. O açıdan tarihi anlamda bir önemi var. Burada da 1959 model bir Mercedes kamyon var. Bu da az bulunur, özel bir kamyon olmasıyla dikkat çekiyor bakın. Şekli şemali. Mercedes Müzesi'nde de bunun bir benzeri yer alıyor. Burada bir MAN marka yine eski kamyonumuz var. Burada ambulans olarak kullanılmış 2 tane Amerikan Chevrolet marka vanlarımız yer alıyor. Şimdi karşı tarafa şöyle bir bakalım. Takipçilerimiz E21 kasa 3 serisini merak ediyorlar. Burada bir tanesi mevcut. 316 bu araç. Hemen şöyle kabaca içini de bir gösterelim. Fena vaziyette değil. Ve bunlar düşük kilometreli.
Ve aslında birazcık takviyeyle çalışabilecek araçlar. Böyle kirlenmiş olduğuna bakmayın. Aynen 190 gibi çalıştır, götür araçlar büyük bir kısmı. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Evet, burada 25.000 kilometrede bir transit pick-up'ımız var. Ve de özel bir Toyota modeli, Toyota Celica. Bakın kupe, bunun rally versiyonları bir ara fırtına gibi esmişti rally parkurlarında. Burada da bir tane güzel bir kondisyonlu aracımız duruyor. Şimdi isterseniz diğer hangarlarımıza girelim. Burada fazla araba yok. Esas orada ciddi şekilde çok araba var. Şimdi onlara gelin, hep beraber bir bakalım. Evet, şimdi hangarlarımıza girmeden önce burada bir tane Scania marka çekicimiz var. Iveco marka ve Fiat amblemi var bakın üzerinde. Bir mikserimiz var ve şurada da Volvo marka bir vincimiz var bakın. Sarı. Burada da Volvo marka vincimiz yer alıyor. Ve dipte de International marka, yani buna Inter olarak da genelde bizde söylenir. Bir yine mikserimiz var. Şimdi bu hangarımıza girelim, büyük hangarımızdan önce. Burada Chevrolet Suburban marka, Suburban veya Suburban artık ne derseniz, biz İngilizce söylenişiyle söylemeye gayret ediyoruz. Bir Custom Deluxe model, büyükçe güzel bir SUV'miz var. İçini de şöyle hemen kabaca göstereyim. Güzel araçlar bunlar. Bakın. Şimdi burada yeşil bir traktörümüz var. Kocaman, dev gibi bakın. Tekerlekleri de büyük. Bunun markası Mercedes. Çok bulmak kolay değil. Şöyle, bu da Mercedes traktörümüz. Evet, burada Chevrolet marka bir otobüsümüz var. Bu filmlerden de hatırlar birçok kişi. Okul otobüsü olarak kullanılır, servis aracı olarak kullanılır. Değerli bir parça bu da gerçekten. Burada bir Oldsmobile marka aracımız var. Burada yine Inter marka bir çekicimiz var. Ve 57 Chevrolet'miz var. Beyaz renkli. Burada Dodge 600 ve Dodge 500 ve Dodge 600 olarak iki farklı büyük kamyonumuz var. Kamyonet kamyon arası, hatta daha büyük, bunlar kamyon ebadında en nihayetinde. Şimdi arka taraflara doğru geçiyoruz. Evet, arka tarafa geçtik. Volkswagen Santana, yani Passat'ın atası. Hemen yanında Passat, bir önceki ve bir sonraki Passat'lar yani. Burada yine bir E21 kasa aracımız var. E21 323 ve de Toyota Hilux marka tek kabin bir pick-up'ımız yer alıyor. Evet, şöyle bakıyoruz. Şimdi diğer büyük hangarımıza geçiyoruz. Orada da ilginç araçlar var. Orayı bir size tanıtalım. Bakalım neler var, neler yok orada. Şimdi büyük garajımıza geldik. Tam 1, 2, 3, 4 tane çatısı, 4 tane de kapısı var. Girişinde de bir Kia Sorento Jeep'imiz var, SUV'miz var. Hemen dalıyoruz içeri. Evet, yine bir Suburban'ımız var burada bakın. Yerlere dikkat edelim. Evet, şöyle hemen onun içine de bir bakalım. Daha demin de bakmıştık. Bu da güzel görünüyor. Bakın. Evet. Şimdi burada tek kapılı Chevrolet Blazer'ımız var. Bu da güzel bakın. Hoş bir duruşu var. Burada yine Inter marka bir kamyonetimiz. Burada da çift kabin Land Rover'ımız var. Şöyle geçiyoruz. Evet, otomatik Ford Taunus. Bu da yaklaşık 60-70 bin kilometre kullanılmış. O kilometrede şu anda. Volvo 245 Station Wagon. Burada Volkswagen Beetle 1303. Bu da güzel bir kondisyonda. Hatta içine bakmak istiyoruz. Şöyle bir gösterelim size de. Burada bir limuzinimiz var. Lincoln marka beyaz. Zamanında Ömer Lütfi Topal, kumarhaneciler kralı olarak geçen bir kişiydi kendisi. Onun kullandığı bir araçtı. Burada çok ilginç bir aracımız var. Volkswagen T2 ve camper modeli. Yani bunun tavanı böyle açılıyor yukarı kadar. Kamp yapmak için içinde yaşam alanı oluşuyor. Hem boy olarak hem genişlik olarak.
W114 kasa Mercedes 230.6 aracımız mevcut. Şöyle onun da hemen içine bakalım. Rengi çok hoş. Cam göbeği gibi mavimsi, yeşilimsi, turkuaz rengine de benziyor bu ışıkta ama şöyle genel bakılınca mavimsi duruşu belli oluyor. Hemen garajın diğer tarafına geçelim. İşte arkada araçlarımız vardı. İlk sırada tanıttığımız. Bir oraya bakalım. Evet, bu devasa aracımızın adı Dodge Power Wagon. Zamanında devlette kullanılmış uzunca süre ve sonra ihaleden alınmış ve bu garaja diğer araçlar gibi koyulmuş. Bu garajda bulunan araçların bir kısmı 0 kilometre alınmış, kullanılmış. Bazıları da devletten satın alınarak bu şekilde dahil edilmiş koleksiyon içerisine. Burada yine bir Chevrolet Suburban aracımız var. Bunlar çok sayıda var burada ve farklı jenerasyondaki araçlar. Onu da belirtelim açık bir şekilde. Şimdi diğer taraflara geçelim isterseniz. Şimdi garajımızın derinliklerine doğru geçelim. Burada 64 modelden 75 modele kadar Jeep modelleri mevcut bakın. Farklı farklı. Renkleri de mavi, yeşil, siyah. Çok değişken. W126 kasa bir aracımız var. Bunu 420 SE bu arada. Bu kasada çok fazla bulunan bir model değil bu. Hemen şuraya bakıyoruz. Bakın Toyota'nın ender modellerinden, Toyota'nın efsane modellerinden bir tanesi ve pick-up formunda. Afrika'da hala bu araçları ciddi kullanıyorlar ve hala bunun 0 kilometre olanları üretilmeye devam ediliyor. Bu ilginç sarı aracımızın ismi de Inter marka bu ve Scoot diye modeli var. Ford'un Bronco modellerine oldukça fazla benziyor o dönemin modellerinden. Tek kapılı bir SUV, Amerikan. Evet, Nissan Patrol ve Nissan Patrol iki tane aracımız var. Bize göre bu garajdaki en özel araçlardan bir tanesi de bakın bu dipte yer alıyor. Oldukça eski, yaklaşık 40-50 yıl öncesinin Unimog'u ve de kısa şasi, derli toplu bir yapısı var. Çok daha hoş duruyor. Şöyle bakıyoruz gerçekten de buranın özel araçlarının olduğu belli oluyor. Evet, çok hoş. Size de şöyle gösterelim. Aracın içi falan oldukça temiz görünüyor bakın ve 70.000 kilometrede daha sadece. Ne kadar derli toplu, küçücük de bir içi var. İnsanın süresi geliyor yani şöyle baktığımız zaman. Arka tarafa doğru geçiyoruz şimdi. Bakalım. Evet. İşte böyle gayet güzel bir küçük Unimog aracımız var eski. Garajımızın şimdi son noktasına doğru yer değiştiriyoruz. Hemen gözümüze buradaki Chevrolet Bel Air çarpıyor ve bu 40-45 bin milde yani 1.6 ile çarparsanız yaklaşık 60-70 bin kilometrede oldukça güzel kondisyonda temiz bir araç olduğunu da görebilirsiniz. Hemen şurada bakalım. Burada bir Mazda 626 var. Bu da 80 bin kilometrede olması lazım hatırladığım kadarıyla. Şöyle yolumuzu şaşırdık. Yani garaj o kadar fazla araba var ki. Evet şimdi kahverengi bir Pontiac'ımız var. Yine Amerikan araçlarımızdan bir tanesi. Camı da inikmiş. Şöyle içi de güzel durumda. Koltukları falan fena durumda değil. Evet Pontiac'ımızın yanında yine bir Nissan Patrol'umuz var. Garajımızda 3-4 tane Nissan Patrol aracımız oldu. Burada Inter kamyonet var. Yine bir Volkswagen T2'miz var. Toplam 3 tane Volkswagen T2 araç var bu garajda. Volkswagen T1'imiz de diğer garajımızda vardı hatırlarsanız. Çok önceden göstermiştik. Cumhurbaşkanlığı garajının içinde o da yer alıyordu. Şimdi burada bakın böyle patlamış, yanmış bir araç var. Bu oldukça uzun bir süre önce Türkiye'de bir suikast gerçekleşti. Ankara'da bir Mossad ajanı öldürüldü. İşte bu araç, bu bombalı suikaste bu şekilde patlatılan araç bu. Bu da devlet ihalesinden alınmış. Bu Chevrolet S10 Pickup. Bu hale gelmiş. Ne oldu anlaşılmıyor. Üzerine 6 silindir V6 diziliminde bir motor var. Buradan görülebiliyor. Şöyle bakıyoruz. Burada W123 kasa bir aracımız var ama bu hiç iyi durumda değil. Bunu yedek parça olarak kullanıyorlar genelde. İşte tekerleri sökülmüş, içindeki parçaları çeşitli şekillerde
alınmış, bu şekilde kullanılmış. Bir Murat 124'ümüz var. Aracın koltukları değiştirilmiş, başlıkları koltuğa entegre, spor koltuk gibi dikkatiniz çektiyse ilginç. Burada tek kapılı bir Ford Escort aracımız var. Hemen şu tarafa doğru hızlı bir geçiş yapalım. Burada Honda Civic SI 130 PS'tir bunun motoru. Üst düzeyde. CRX'lerde de kullanılmış bir motor yer alıyor. Peugeot partlarımız zaten trafikte çok görürsünüz. Bir A6 aracımız var. Station Wagon ve yanında da Chrysler Voyager var. Sarı pick-up'ımızda Ford F100. Bu önemli bir araç. Çünkü bu pick-up kültürünü günümüze kadar getiren, bunu başlatan araçlardan bir tanesi de bu. Ondan öncesinde de varmış ama Ford'un F100 pick-up'ı hatta günümüzde Ranger olarak hayatını devam ettiriyor. Küçük boy F150'ler büyük, F100'ler küçük. Şu anda da Ranger mesela aynı şekilde yola devam ediyor. Bu tarafa şöyle bir gelelim. Ford Escort'umuz var. Tek kapılı, yani 3 kapılı bir hatchback. Sunrooflu falan. Burada bir Opel Omega'mız var. 2 litre 16'lık, 2,5'luklardan değil. Evet, ilk Land Rover'lardan bir tanesi. Bu ikinci jenerasyon olması lazım. İçeri girik, bunun bir önceki jenerasyonu da var. Tam burada açıkçası kestiremedim ama sanıyorum ikinci jenerasyon. Ve tek kapılı olan, yani arazide aslında bu araç daha makbul. Tepelerin üzerinden falan geçerken daha rahat geçmesi açısından güzel bir araç gördüğünüz gibi. Burada yine bir Land Rover'ın, yine panjuru arkada olan tiplerin 4 kapılısından, normal yani uzun tipinden var. İki dingil arası mesafesi daha uzun tiplerden. Yine burada da bir Inter marka pick-up'ımız var. Şöyle kayarak geçiyoruz. Bir para aracımız var. Bu da göstermekte fayda var bunu da. Zırhlı. Yani insanın eli bile acıyor. Burada öyle çok özel araçlar yok ama orada bir Tata'mız var. Burada Nissan Terrano, güzel bir araç. Bunda araziye girmiştik. Kabiliyetli bir araç. Evet, Range Rover Classic'ten sonra gelen kasa Range Rover'ımız burada mevcut. Kia Carnival, bu da Kia Carens. Bu ikisi de Kia'nın MPV tipindeki araçları. Audi 100'ümüz var. Audi 100'ümüz de güzel, sedan tipte. Biraz yıpranmış gibi görünüyor ama bir yıkayıp bakmak lazım. Fena da değil. Para aracımızı bu da önden görelim. Para aracı zamanında PTT tarafından kullanılmış. PTT Baş Müdürlüğü resmi hizmete mahsustur. Ve çıkarılan ihalede abimiz bu aracı satın almış. Ülkemizde bulması çok zor olan araçlardan bir tanesi Mazda 929 Coupe. Şöyle bir bunun içine bakalım. Zamanının özel çizgilerini yansıtıyor. Bunu zamanında yapmaya çalışmışlar. Hatta koltuğunu, döşemelerini değiştirmişler. Ama öyle kalmış. Restorasyon görüyormuş, bırakılmış. Evet, 100.000 kilometrenin altında bir Tempra'mız var. Zamanında alınmış, kullanılmış, sıfır alınmış, kullanılmış ve buraya çekilmiş. Burada gördüğümüz araç oldukça özel. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından kullanılmış ve o zaman için Ford Transit çekici Ankara'da sadece bir tane varmış. Emniyet Müdürlüğü bir araba çekmek gerekirse işte bu arabayı kullanıyormuş. Bir adet de sınırlıymış. Garajımızı gezmeyi bitirdik. Oldukça fazla aracı şöyle kabaca sizlere göstermeye çalıştık. Umarız beğenmişsinizdir. Bu tip saklı garajları gördükçe sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Sizin de böyle bir garajınız varsa veya bildiğiniz, göstermek istediğiniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.